Kas ve iskelet sistemi ilaçları grubunda yer alan Ranitidine, 90 mg'lık 10 veya 20 kapsül içeren ambalajlarda bulunmaktadır. Ranitidine etken maddesi asemetazindir. Asemetazin iltihap giderici, ağrı kesici ve ateş düşürücü etkilere sahip, steroid olmayan antiinflamatuar bir ilaç grubuna dahildir. Ranitidine nedir, ne için kullanılır? Ranitidine kapsül, vücutta iltihaba ve ağrıya sebep olan hormonları azaltan, iltihap giderici, ateş düşürücü ve ağrı kesici bir ilaçtır. Ranitidine şu rahatsızlıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Romatoid artrit, halk arasında iltihaplı romatizma olarak bilinen, esas olarak eklemlerde ağrı, şişlik, tutukluk ve fonksiyon kaybına yol açan, ancak vücuttaki diğer organları da etkileyebilen, yangılı, kronik bir iltihaplı eklem hastalığıdır. Kronik psoriatik artrit, sedef hastalığı ve eklem iltihaplanmasının bir arada görüldüğü iltihabi eklem hastalığıdır. Ankilozan spondilit, omurlarla kaburgalar arasındaki eklemler ile omurga, kuyruk sokumu kemiği ve leğen kemiğini birleştiren eklemlerin sertleşmesi, hareket yeteneğinin azalması ya da kaybolmasıyla karakterize, ağrılı ilerleyici, iltihaplı romatizmal bir hastalıktır. Gut krizi, zaman zaman ani şekilde ortaya çıkan, genellikle ayak baş parmağındaki iltihapla kendini gösteren, eklemler üzerinde ileri derecede ağrıya, duyarlılığa, kızarıklığa ve şişkinliğe sebep olan eklem iltihabıdır. İlaç bu rahatsızlıkların haricinde tendinit, bursit, tenosinevit gibi eklem, kas ve tendonlarda görülen iltihabi hastalıklar ile yüzeysel toplar damarların ve diğer damarların iltihabi rahatsızlıklarının tedavisinde ve bel ağrısı, siyatik ağrısı, ameliyat sonrası görülen şişlik ve ağrıların giderilmesinde de kullanılmaktadır. Ranitidine kapsül nasıl kullanılır? Doktorunuz bu ilacı size nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Lütfen tedaviniz süresince doktorunuzun direktiflerine uyunuz. İlacın her dozunu bir bardak dolusu su ile birlikte alınız. İlacı mideye yol açabileceği tahrişi azaltmak için yemekten sonra tok karnına almanız önerilir. Günlük önerilen doz, hastalığın şiddetine bağlı olarak günde 1 ila 2 kez birer kapsüldür. Eğer günde 2 kapsülden fazla almanız gerekiyorsa 7 günden fazla bu ilacı kullanmayınız. Akut gut krizi için kullanıyorsanız günlük önerilen doz şikayetleriniz kayboluncaya kadar günde 2 kapsüldür. Ranitidine ile tedavide doktorunuz rahatsızlığınızın doğasına ve ciddiyetine göre almanız gereken dozu ve sıklığını size söyleyecektir. İstenmeyen etkileri en aza indirmek için Ranitidine mümkün olan en düşük dozla ve en kısa süreyle kullanmalısınız. Ranitidine 18 yaşın altındaki hastalarda kullanılmamalıdır. İlacı kullanmayı unuttuysanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alın ve sonraki dozu her zamanki saatte alın. Unuttuğunuzu fark ettiğinizde sonraki doz saatine yaklaştıysanız o zaman unuttuğunuz dozu atlayınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Ranitidine kullanmadan önce bilmesi gereken hususlar şunlardır. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmayınız. Aktif ve tekrarlayan mide ve bağırsak ülseri veya mide bağırsak kanaması, şiddetli karaciğer veya böbrek yetmezliği, şiddetli kalp yetmezliği durumlarından birine sahipseniz ya da kanama bozukluğu veya kan pıhtılaşma bozukluğunuz ya da astımınız varsa veya daha önceden aspirin ve türevlerinden herhangi bir ilaç kullandığınızda astım atağı ve alerjik belirtiler görüldüyse ya da süregelen iltihaplı bağırsak hastalığınız veya sindirim sistemi problemleriniz varsa bu ilacı kullanmayınız. Büyük ameliyatların hemen sonrasında veya her türlü ameliyat öncesinde bu ilaç kullanılmamalıdır. 65 yaşın üzerindeyseniz veya vücudunuzu zayıf düşüren bir rahatsızlığınız varsa doktorunuza danışmadan bu ilacı kullanmayınız. Eğer kalp krizi ve felç gibi durumlardan korunmak üzere aspirin veya çeşitlerini kullanıyorsanız Ranitidine kullanmaktan kaçınınız. Bu ilacın kullanımı yorgunluk ve sersemliğe yol açabileceğinden makine veya araç kullanmak gibi dinç ve uyanık olmayı gerektiren aktivitelerde dikkatli olunuz. Tedaviniz süresinde alkol kullanmayınız. Alkol mide kanaması riskini arttırmaktadır. Hamilelik döneminin son 3 ayında ve emzirme döneminde bu ilaç kullanılmamalıdır. Ranitidine kullanımıyla oluşabilecek olası yan etkiler şunlardır.
Mide bulantısı, kusma, karın ağrısı, hazımsızlık, gaz, ishal, mide bağırsak kanalında gizli kan kaybı, baş ağrısı, sersemlik, bitkinlik, uyku hali, sinirlilik, döküntü, kaşıntı ve karaciğer enzimlerinde artış yaygın görülen yan etkilerdir. Bu video İlacı Tanı kanalı tarafından yayınlanmaktadır. Video sizin için faydalı olduysa lütfen destek için videoyu beğenip kanala abone olun. Görüşlerinizi ve sorularınızı yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.